Arkadaşlar herkese selamlar. Dev Çin'i geçtik bir ayda. Şimdi Çin'den, Şangay'dan Tayvan'ın başkenti Taipei'ye uçtum ve beni yağmur karşıladı. Dev Çin'den 1,5 milyarlık 22 milyonluk Tayvan'a geldim. Acayip bir rahatlık. Yağmur olunca da kimse yok sokaklarda, böyle bir özlemişim ya sessizliği, insansızlığı. Gerçekten Çin çok kalabalık ve çok sıcak. Burası sıcak ama burası yine ada ülkesi olduğu için serin. Böyle eski bir binanın, kolonyal dönemden kalmış binanın kolonlarının altına kaçtım yağmurda. Size biraz Tayvan'ı göstereyim. Karşıda bir park var. Oraya gidiyordum ama yağmur bastırdı feci bir şekilde. Şimdi Tayvan çok komplike bir ülke arkadaşlar. Tayvan'ı anlatmak zor, anlamak zor. Onun için ben size anlatacağım ama sizin de araştırma yapmanız gerekiyor anlamak için. Çin burayı kendi toprağı olarak görüyor. Çin'in parçası olarak görüyor. Çin'in bir eyaleti, şehri olarak görüyor. Ama Tayvan bağımsızlık ilan etmiş durumda. Tabii bunun uzunca tarihi süreçleri var. Yol boyunca anlatacağım. Tayvan'ı 11 ülke tanıyor sadece. Vatikan'la 12 sanırım. Ve bu düşüyor yani. 22 idi mesela. 22'den 11'e düştü. Bunun sebebi şu. Çin, Tayvan'ı tanıyan Çin Halk Cumhuriyeti, burasının ismi Çin Cumhuriyeti olarak geçiyor. Onu da anlatacağım neden. Çin, Tayvan'ı tanıyan ülkelerle ticareti, diplomatik ilişkileri kesiyor. O sebeple de tanıyan ülkeler bile geri almak zorunda kalıyor. Şu anda 11-12 tane Vatikan ülke saymıyoruz tam olarak. Entite orası. Birleşmiş Milletler ülkesi var. Tayvan Birleşmiş Milletler'e üye değil. Başka örnekler vereyim buna. Mesela Kosova 110 ülke tarafından tanınıyor ama Çin, Rusya veto ediyor Birleşmiş Milletler'e girmesini. Çin zaten Birleşmiş Milletler'in daimi 5 üyesinden bir tanesi ve Tayvan'ın Birleşmiş Milletler'e girmesi imkansız, bağımsız bir ülke olarak. Çünkü Çin'in veto hakkı var. Bu veto hakkı nasıl doğdu? İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan ülkelerin veto hakkı var. Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve tabii ki o zamanın Sovyetler Birliği. Tabii Sovyetler Birliği şu anda yok. Rusya'nın veto hakkı var. Hala var. Fransa'yı da Charles de Gaulle kazanmış gibi gösterip sokuveriyor içeri. Kazanıyor aslında da yani. Tabii ki bir Çin ya da Sovyetler Birliği ya da Amerika kadar emek vermedi. Çok büyük kayıpları yok Fransa'nın. Tayvan'ı 11 ülke tanıyor dedik. Bunlar neden tanıyor? Bunlar genelde böyle Nauru, Tuvalu, Nikaragua gibi ülkeler. Şu anda onlar geri almış olabilir bazıları ama yani 11 tanesi hala duruyor. Bunların işi bu zaten. Birleşmiş Milletler'deki oyunu satmak, o ülkeyi tanımak, para karşılığı. Tayvan'da çok zengin bir ülke. Bakın arkadaşlar, Tayvan Çin'in 3 katı daha zengin. Kişi başına milli gelir bakımından. Tabii ki Çin şu anda dünyanın en zengin ikinci büyük ülkesi. Tayvan'ın Türkiye civarlarında ekonomisi. 22 milyon nüfusa rağmen arkadaşlar. Bu da çok iyi bir ekonomisinin olduğunu gösteriyor. Bir Çin'den 3 kat daha zengin ama Çin'in nüfusu 1,5 milyar. Çin çok daha büyük, çok daha güçlü. Askeri ve ekonomik olarak daha güçlü bir ülke. Tayvan'a nasıl giremiyor Çin? Bunun sebebi de Amerika'nın Tayvan'ı koruması. Eğer diyor girersen diyor savaş başlar diyor. Zaten haritada bakarsanız Japonya, Tayvan, Çin'in bütün Pasifik çıkışını kontrol ediyor. Yani Japonya, Tayvan, Filipinlerin adaları vesaire. Çin de bir şekilde bu şeyi kırmak istiyor aynı zamanda. Devam edelim, anlatacağım. Yağmur dinmeye başladı mı? Geçeceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz yıllardır seyahat ediyorum ve tüm gelirlerimizi Darüşşafaka'da depremden zarar görmüş öğrencilere burs olarak veriyoruz. Bu yolculuğumda bana Just English Dil Okulları inanılmaz yardımcı oldu ve hala oluyorlar. O sebeple Just English Dil Okulları'nın Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih etmenizi tavsiye edeceğim ve size küçük bir karşılaştırma yapacağım. Dil nasıl öğrenebilirsiniz? Dünyayı gezmek dışında ticarette, iş hayatında İngilizce artık çok önemli. Her şeyden önemli. Peki İngilizceyi nasıl öğrenebilirsiniz? İlk olarak üniversitelerin hazırlık bölümünde öğrenebilirsiniz. Şöyle dönüyorum, arkadaki manzarayı da görün. 600 bin lirayla 2 milyon lira arası öderseniz üniversitelerin hazırlık bölümlerinde İngilizceyi size öğretebilirler. Bunun dışında Just English'te ya da herhangi bir dil kursuna giderseniz 80 bin ila 200 bin lira arasında dil eğitimi alabilirsiniz ya da çocuklarınızı aldırabilirsiniz. Ve üçüncü şıkta şöyle yapay zeka ile öğrenebilirsiniz. Evet, bu da size neredeyse 0 liraya patlar. Tabii ki Just English yapay zeka devrimini görmezden gelmiyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli eğitim ile en iyi öğrenme yöntemini sunuyor. Peki Tayvan bir ülke mi? Ülke ise neden Birleşmiş Milletler'e üye değil? Neden Birleşmiş Milletler'e üye olamıyor? Ülke ise neden 193 Birleşmiş Milletler ülkesinden sadece 11 tanesi Tayvan'ı tanıyor? Eğer ülke ise neden olimpiyatlara kendi ismiyle giremiyor? Tayvan
bir ülke arkadaşlar. Şöyle anlatayım. Kendine ait pasaportu var ve bu dünyanın en iyi pasaportlarından bir tanesi. Tayvan'ı tanımayan ülkelere, Türkiye'de dahil buna, vizesiz girebiliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği Tayvan'ın pasaportunu kabul ediyor. Hatta vizesiz kabul ediyor ve böyle birçok ülke var. Dünyanın en iyi pasaportlarından bir tanesi. Peki nasıl oluyor? Tanımadığı bir ülkeyi vizesiz kabul ediyor. Şimdi Tayvan'ı Batı ülkeleri tanıyamıyor. De jure olarak tanıyamıyor ama de facto olarak tanıyor. De facto olarak tanımak ne demek? Diyor ki ben senin bağımsızlığını tanıyamıyorum diyor şu anki koşullarda. Çünkü Çin veto ediyor. Olimpiyatlara gelelim. Olimpiyatlarda da veto ediyor. Çin Taipei olarak katılabiliyor arkadaşlar. Çin Taipei, yani buranın başkenti. Çin'in bir bölgesi olarak katılabiliyor. Çin diyor ki Tayvan bana aittir diyor. Hong Kong ve Macao gibi özel bir bölgedir diyor benim içimde. Tabii gerçekte böyle değil. Çünkü Tayvan'da Çin'in hiçbir etkisi yok arkadaşlar. Tabii ki perde arkasında olanları bilmiyorum ben. Ama şöyle anlatayım. Bu Birleşmiş Milletler'e üye olamayan ülkeler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mesela. Sıfır tanınma. Sadece Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınıyor. Başka hiçbir ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanımıyor. Abazya, Güney Ossetya Rusya tarafından tanınıyor. Benim bildiğim başka hiçbir ülke tarafından tanınmıyor. Gürcistan'ın partisi olarak kabul ediliyor. Kosova Cumhuriyeti. Kosova Cumhuriyeti'nde durum farklılaşıyor. Çünkü Kosova Cumhuriyeti'nde Amerika'nın sağlam bir yumruğu var masaya. Diyor ki siz diyor tanıyacaksınız diyor. 5 Avrupa Birliği ülkesi dışında hiçbiri tanımıyor. Hangi ülkeler bunlar? İspanya, Slovakya, Kıbrıs, Rum kesimi, Romanya, Yunanistan. Bunların hepsinin zaten içlerinde ayrılıkçı problemleri olduğu için Katalanya gibi İspanya bunun örnek teşkil etmesini istemiyor. Çin de aynı şekilde Kosova'nın örnek teşkil etmesini istemediği için tanımıyor. Ama Kosova'yı 110 ülke tanıyor arkadaşlar. Burayı 11 ülke tanırken Kosova'yı Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada gibi birçok ülke tanıyor. Türkiye'de ilk tanıyanlardan bir tanesi. Sanıyorum ilk tanıyan Afganistan. Saat farkından dolayı Türkiye ilk tanımak istemişti. Şimdi Tayvan Birleşmiş Milletler'e üye bir ülke değil ama de facto da bir ülke. Kendi kendini yönetiyor, seçimleri var. Çin Cumhuriyeti aslında orijinal ismi. Tabii Tayvan'da dönüyor. Peki Çin Cumhuriyeti olmasının sebebi ne arkadaşlar? Çin Halk Cumhuriyeti, benim geldiğim yer Çin Halk Cumhuriyeti. Yani sosyalist, komünist Halk Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Komünist Parti tarafından yönetiliyor. Burası ama Çin Cumhuriyeti. Neden Çin Cumhuriyeti? Çünkü Çin iç savaşı arkadaşlar. Çin'de 2. Dünya Savaşı'nda Japonlar işgal ediyor. Çok büyük. Sovyetler Birliği'nden sonra en büyük ikinci kaybı yaşıyor Çin. Tabii bunun içinde iç savaş koşulları da var. Çin'de iç savaşı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Cumhuriyetçiler kaybediyorlar. Milliyetçi Parti kaybediyor ve komünistler kazanıyorlar arkadaşlar. Peki Cumhuriyetçiler ne yapıyor? Cumhuriyetçiler diyor ki biz kardeşim diyor Tayvan'a yavaştan kaçalım diyor. Ve Tayvan'a yerleşiyor. Kuşa bakın. Tayvan'a Cumhuriyetçi Çinliler yerleşiyor. Oha ne çok var bu kuştan. Bu arkadaşlar Confucius. Çinli filozof ve Çince yazılar. 1945 yılında Japonya teslim oluyor 2. Dünya Savaşı'nı. Öncesinde burası Japonya'ya ait arkadaşlar. Japonya teslim oluyor ve Çin'e teslim ediyor. Ama Çin'deki iç savaş kaybedildiğinde Çinli Cumhuriyetçiler yani kaybedenler buraya yerleşiyorlar. Ve bu bölgede devam ettiriyorlar. Diyorlar ki biz diyorlar komünist Çin bize saldıracak. Burada işte güçleneceğiz. Tekrar biz saldıracağız ya da bir şekilde Çin'i cumhuriyet haline getireceğiz. Komünistlerden kurtaracağız diyorlar kendi şeyle. Komünistler de tam tersini söylüyor. Tayvan'ı alıp Çin'e katacağız tekrardan diyor. Hatta yani Çin'in parçası şu anda yanlış ellerde gibi düşünelim. Kuomintang Milliyetçi Parti buraya yönetime geliyor 1945'te. 1945 yılında Japonya teslim olunca Tayvan Japon sömürgesinden çıkıyor ve KMT'nin yönetimine geçiyor arkadaşlar. Yönetimi KMT yani Mao Zedong'a karşı çatışan Chiang Kai-shek'in partisi alıyor. 1948 ve 49'da Mao inanılmaz başarılar elde ediyor Milliyetçi Çin Partisi'ne karşı ve artık anlıyorlar ki Huai muhaberesi oluyor ve bunu kaybediyorlar arkadaşlar. Pekin ve Şangay komünistlerin eline geçiyor ki artık en büyük şehirler bunlar. 1949 başlarında KMT artık Çin'in kuzeyinde tutunma şansı kalmıyor. Chiang Kai-shek'in başta kıyı şeritlerine çekilmek istiyor ama Chiang Kai-shek buraya gelip burayı Taipei'yi geçici başkent olarak ilan ediyor ama geçici olmuyor. Buraya da Çin Cumhuriyeti diyorlar. Sebebi de diğeri Çin Halk Cumhuriyeti. Başta dünya aslında burayı tanıyor. İlk savaş dönemlerinde muhtemelen. Ama sonra Çin Halk Cumhuriyeti tüm Çin ana karasında kontrolü ele geçirdiği için olay değişiyor ve burası Çin Cumhuriyeti olarak
kalıyor. Çin Cumhuriyeti tabii anti-komünist arkadaşlar. Komünist avlıyorlar bir şekilde ve burada kötü olaylar yaşanıyor. Tayvan tarihini anlatacağım biraz size. Biraz geri gidelim arkadaşlar. O kadar gitmeyelim. Biraz ileri gidelim. Evet. Tayvan'da bundan 1000 yıl önce Çinli vesaire yok arkadaşlar. Tamamen Melanezyan dediğimiz insanlar yaşıyor. Kabileler yaşıyor. Bu kabileler hala var Tayvan'da ama modernleşmişler. Yani Alper Rende'nin Instagram kullanıp size modernizeden çıkmış dediği kabile gibiler aslında. Arada lafı çakalım. Evet, tabii çok var. Bu devamında ilk olarak Portekizler geliyor buraya kontrolü almak için ve ismi buraya gelen denizciler ne kadar güzel bir adı diyorlar. Isla Formosa diyorlar. Eski Portekizceyle. Bugünkü İspanyolcayla da biraz yakın olduğu için, Latinceden geldiği için Isla Hermosa gibi, yani güzel ada demek. Adanın ismini böyle veriyorlar. Bu küpler adadaki 3 milleti anlatıyor. Bir tanesi yerliler, Tayvan'ın yerlileri. Bir tanesi Çinliler. Bugün Çince, Mandarin dili konuşuluyor. Diğeri de Tayvanlılar. Bu adaya 500 sene önce gelmiş Çinliler de var. Yani adanın kökeni büyük oranda Çin'den gelmiş insanlar. Tabii kendilerine Tayvanlı diyorlar. Bu park, bu anıt özel bir anıt. Çünkü burada yaşanan kaosu anlatıyor bu anıt. Şubat'ın 28'inde oluyor. Bir kadın tütün satıyor burada. Yönetimde de Milliyetçi Çin Partisi var. Ağustos'un 28'i. Parkın ismi de 228 parkı zaten. Kadının mallarına el koyuyorlar. İşportacı kadının mallarına. Ve Tayvanlılar ayaklanıyor. Chiang Kai-shek hükümeti ayaklanmayı bastırıyor Mao karşıtı olan ve burada 38 yıl boyunca milliyetçiler anti-komünist şekilde yönetiyor. Bir sürü insanı Yeşil Ada diye bir adaya götürüyorlar. Buranın güneydoğusunda, Pasifik'te olan bir adaya götürüyorlar ve orada işkencelerle on binlerce Tayvanlı ölüyor, öldürülüyor. Onun için yapılmış bir anıt. Bu ellerin bu şekilde koyulmasının sebebi de böyle elinizi koyduğunuz zaman eğilmeniz gerekiyor ve o saygıdan dolayı burada eğiliyorsunuz. Burada 3 milletin, Tayvanlı, Çinli ve yerli Tayvanlıların bir arada yaşayacağını ve bu acıları sembolize eden önemli bir anıt bu. 1, 2 ve 3 tane kutu var. Peki Tayvan dedik, Çin'in 3 katı kişi başına milli gelirde daha zengin. Bu nasıl oluyor? Sonuçta Çinliler yönetmiş. Büyük bir, yani Ming Hanedanlığı yönetiyor. Japonlardan sonra Çinliler yönetiyor. Japonlar arkadaşlar. İşin içinde Japonlar var. Japonlar 2. Dünya Savaşı'nı kaybedene kadar burayı uzun bir süre yönetiyorlar ve bu gördüğünüz o birçok binayı Japonlar dikiyor. Şu sebebi, Japonya'nın birçok kolonisi var ve çok acımasız Japonlar biliyorsunuz. Ama Tayvan'da farklı bir şekilde deney yapıyorlar. İyi, soft power dediğimiz işte böyle yumuşak bir şekilde güzel binalar yaparak, trenler yaparak Tayvan'ın insanını ikna etmeye çalışıyorlar ve Tayvanlılar gerçekten Japonca öğreniyorlar. Japon kültürüyle yoğruluyorlar o Japon şeyinde. İyi mi kötü mü demiyorum arkadaşlar. Bakın bunu yanlış anlamayın. Ve Japonların sistematik buraya yatırım yapması inanılmaz bir ekonomik patlamaya sebebiyet veriyor ve bugün Çin'den 3 kat daha zengin olmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Ama tabii ki ABD'nin yatırımı ve çip dünyadaki en büyük çip üreticisi Tayvan arkadaşlar. Bu bile tek başına ama şöyle bir şey çok saçma gelebilir. Burasını ben İzmir gibi yapıyorum. Böyle İstanbul'da yüksek binalar var. Ankara böyle biraz başkent, Pekin'e benziyor vesaire. Burası böyle İzmir gibi arkadaşlar. Asya'nın bütün ülkelerinin kombinasyonu gibi ve mesela Çin'e gittiğin zaman, ben Çin'den geldim. Hani bana deser ki ben hiç bilmesem tarih vesaire. Ulan hangisi daha zengin? Çin derim. Çin'deki insanlar 10 kat falan daha zengin derim. Çünkü buradaki binalar çok böyle eski, püskü. Mesela işte bu romantik olması için o tertemiz bir ülkede işte yaprakları toplamıyorlar mesela. Hiç binalara yatırım yapmamışlar ama bunun sebebi de muhtemelen çok fazla eğitime vesaire yatırım yapmalarından dolayı olabilir. Norveç'te de böyle mesela. Birçok mahalleye girerseniz eski püskü gözükür. Ben böyle bir inanılmaz bir İzmir havası alıyorum. Burada diyebilirim. Onun için geldiğiniz zaman Tayland, farklı ülkeler, çok farklı ülkeler. Tayland bile buradan çok daha zengin duruyor Bangkok'ta. Eğer gezerseniz size şimdi bunu göstermek istiyorum. Bu biraz buradaki yaşlıların şeyi. Böyle arkadaşlar ayaklarınızı çıplak çıkartıp ya da çorapla buradan yürüyebilirseniz inanılmaz bir güç. Benim çok acıyor ayaklarım burada yürümeye çalıştığım zaman. Ve şöyle mesela yürüdünüz, yani ben yürüyemiyorum yarısına kadar. Bazıları hiç adım atamıyor. 14 acıdı mesela. Bakıyorsunuz 14 mide sorununuz var demek. Doktora görüneceksiniz. Böyle yaşlıların yaptıkları şeyler. Devam edelim. Ya Japonya buraya ilk aldığında Japonya burayı, yani Japonlara bir şekilde satması gerekiyor, tamam mı? Buraya Japonları
yaşamaya getirtmeye çalışıyor yani. Adayı Japonlaştırmak istiyorlar ve tropik bir ada olarak pazarlayacaklar ama buranın güneyinde falan böyle palmiye ağaçları var. İşte kartpostallar yapıyorlar palmiyelerle. Tayvan'a gelin tropik ada diye ve buraya bir sürü her yere palmiye dikiyorlar arkadaşlar. İnce uzun palmiyeler. Şimdi onları göstereceğim ben size, Japonların diktiği palmiyeleri. Eğer ki Taipei'de palmiye görürseniz bilin ki Japonlar dikmiştir bu palmiyeleri. Şimdi onları göstereyim size. Bu palmiyeler yine Japonları Tayvan'a getirmek için diktikleri palmiyeler. Tabii çok kısa kalıyor Japonlar ama çok belki 50-60 yıl vesaire kalıyorlar ama çok değiştiriyorlar ülkeyi. Yani Japon kafasını buraya getiriyorlar. Bugün gerçekten de Tayvan, çok da bahsettiğim gibi, sanki biraz Japonya, biraz Çin, biraz Tayland, biraz Endonezya, her böyle Asya ülkesinden oluşturulmuş bir ülke gibi. Hoş. Çok sevdim ben Tayvan'ı bu arada. Tayvan değil, Tayland arkadaşlar. Pardon, Tayland değil, Tayvan arkadaşlar. Tayland, Ladyboylar, güzel sahilleri olan Phuket, Pattaya, Koh Samui, Koh Phangan vesaire, işte seks turizmin olduğu ülke Tayland. Bir krallık zaten Tayland. Burası Tayvan. Hiç alakası yok. Hiçbir alakası yok. Birbirine bayağı uzak ülkeler. Tek alakaları iki grupta çekik gözlü ama birbirine de benzemiyorlar yani. Hani belki siz benzetiyor olabilirsiniz ama onlar da bizi benzetiyor. Aa diyor, sen şey miydin diyor. İspanyol'la beni benzetiyor mesela. Saçma sapan. Gerçekten. Asyalılar da bizim birbirimize benzediğimizi düşünüyorlar. Biz de onları, ama ben öyle düşünmüyorum. Çünkü ben artık çok içlerinde yaşadığım için fark ediyorum yani onu. Ama sizi de anlıyorum yani. Şimdi size çok enteresan bir şey göstereceğim burada. Bakalım burada mı? Hyde Park'taydı sanırım, Londra'da. Böyle kutular var ve bu kutular özgür konuşma kutuları arkadaşlar. Tayvan çok özgür bir ülke gerçekten ve bu kutulara çıkıp istediğinizi söyleyebiliyorsunuz. Buradayım be, buradayım. İstediğinizi sövebiliyorsunuz. Mesela buraya çıkıp ben şimdi sövdükten sonra evet, böyle çıkıp istediğiniz hakkında konuşabiliyorsunuz. Harrara, hurrara, hurrara, hurrara falan diye saydırabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Bu kutuların üzerinde. Bu İngiltere'den muhtemelen alınmış bir şey. Hyde Park'ta olduğunu, kraliçe hariç herkese orada sövebiliyorsunuz. Burada ise öyle değil. Yağmur hızlanmaya başladı. Güzel bir at heykeli. Ne güzel heykel ya. Evet, dediğim gibi 28 Şubat'ı sembolize eden parkın ismi Barış Parkı. 28 Şubat Barış Parkı. Ne dedik? Tayvan, Çin Cumhuriyeti'ndeyiz ve burası Başkanlık Sarayı Tayvan'ın. Hatırlar mısınız bilmiyorum, ben 90'larda en son televizyon izliyordum. Tayvanlıların böyle parlamentoda birbirlerine girdikleri, kavga ettikleri görüntüler olurdu böyle. Tayvanlı milletvekilleri birbirine dalardı. Taylandlı değil, Tayvanlı. İşte bu başkanlık için yapılan kavgalar hala var mıdır bilmiyorum ama çok ünlüydü o zaman. Haberler hep konu olurdu. Tayvan'da böyle birbirine dalan kişiler diye. Böyle bir başkanlık sarayı var. Hala kullanılıyor. Önüne de gelip yürüyebiliyorsunuz. Rahat yani o konuda. Bir sıkıntı yok. Tayvan genel olarak bayağı özgür bir ülke arkadaşlar. Vallahi sağanak yağmurda yağmur derken Chiang Kai-shek'in mezarına geç kaldık ama size yine göstermek istiyorum. Uzaktan da olsa gelebilirsiniz. Yani 6 dakika sonra kapanıyor. 1,5 dakikalık kırmızı ışık var. 5 dakika süremiz kaldı. Belki ucundan gösterebilirim. Chiang Kai-shek, Mao Zedong'a karşı Çin İç Savaşı'nı kaybeden Çin Milliyetçi Partisi'nin lideri buraya çekiliyor ve burada Çin Cumhuriyeti olarak devam ediyor. Diğer tarafta Çin Halk Cumhuriyeti olarak kalıyor ama Çin Halk Cumhuriyeti her zaman burayı Çin Halk Cumhuriyeti'nin parçası olarak görüyor. Şu anda da öyle. Anlattım zaten. Olimpiyatlara bile Çin Taipei olarak girebiliyor Tayvan. Kendi ismiyle giremiyor. Ama Çin vizesiyle buraya girebilir misiniz? Hayır. Ben Tayvan için girişte vize aldım ama parasız yani. Sadece vize bastılar. Online'da alabiliyorsunuz sanırım. Sadece fotoğrafım olmadığı için yanımda $3 fotoğraf parası verdim. O kadar. Tabi burada Çin Cumhuriyeti'nin kurucusu Chiang Kai-shek'e sonu böyle şeyh gibi. Şeyh değil yani. Adamın ismi Chiang Kai-shek. Milliyetçi Çin Partisi'nin kurucusu. Ve onun anıt mezarı. Mesela Pekin'de Mao Zedong'un anıt mezarına önceden rezervasyon yapmanız gerekiyor ve böyle kamerayı alıp giremezsiniz. Evet. Hava o kadar nemli ve sıcak ki şu anda. Ne yazık ki 3 dakikamız var ama muhtemelen sokmazlar 3 dakika kalmış diye. Bayağı büyükmüş ya.
Şu mu acaba? Allah. Oha ne kadar görkemli. Tayvan Demokrasi Memorial Parkı diyor. İnanılmaz bir kapı var. Hayvanları beslemeyin diyor. Wow. Ve kimse yok ya. Lan Çin'den sonra ağlamak istiyorum yemin ediyorum ya. Çin'de böyle bir şey mümkün değil böyle. 1,5 milyar insan. Hele böyle Instagram'lık bir güzel binaların olduğu yerde insan olmaması çok 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 acayip. Tayvan'da binalar hep böyle eski arkadaşlar. Bir tane Taipei 101 binası var. O dünyanın en yüksek binasıymış bir dönem. Bir foto çekilir burada be. Hiç kendimi sevmiyorum ya. Çok az fotoğrafım var biliyor musunuz? Hiç aklıma gelmiyor fotoğraf çekmek de burası güzelmiş. Çocukları söylerim. Tayvan bayrağı ayrı Çin bayrağından. Ne kadar büyük bir bina. Size şimdi belki belli olmuyor ama çok büyük bina ya. Chiang Kai-shek'in anıt mezarı da orası. Burası çok güzel esiyor şimdi. Açık ya meydan. Ben küçük bir şey zannediyordum ya. Burada ölüyor Chiang Kai-shek. Kapı kapanıyor görüyor musunuz? Bakın. Kapı otomatik kapandı. Kapı ne güzel kapandı ya. Ben burada fotoğraf çektirmezsem ölürüm. Çekeceğim. Çok güzel. Buradaki Çinliler de işte bir Ming Hanedanlığında gelen Çinliler var. Bir Japonların 2. Dünya Savaşı sonrası çekildiği zaman gelen Çinliler var. Bir işte Milliyetçi Parti'nin buraya geri çekilmesiyle onunla beraber gelen Çinliler var. Bugün insanlar büyük çoğunluğu kendini Tayvanlı olarak tanıyor. Yani Tayvanlı olarak ifade ediyorlar. Konuştukları dil Mandarin, Çince ama genelde Çince değil Mandarin diye söylüyorlar. Farklı Çince'nin farklı diyaleklerinde konuşanlar var. Ay çok güzel bu bina. Benim de bir fotoğrafımızı çekin Tayvanlı abiler. Askerler de çıktı. Ne güzel. Çin'den sonra burası böyle aşırı böyle hani elde kamera falan. Orada mümkün değil ya. Ay ne güzel askerler. Hele askerleri çekeceksin. Aman Allah'ım. Excuse me, can you take my photo? Of course. Where should I take? Just with the memorial. Okay, Yeah, okay. here. Thank you so much. I am alone, you know. Okay. This? You Taiwan? No, I'm from Hong Kong. Hong Kong. Nice to meet you. Nice to meet Bye bye. Bye. Bir de selfie çekinem. Chiang Kai-shek'in mezarına ne zaman geleceğiz ya? Arkadaşlar şimdi Hong Konglu birisiyle görüştük. Az önce fotoğrafımı çekti. Şimdi ben size bir anımı anlatayım. Bir günlük bir anı bu. 24 saat olmadı. Şimdi ben Şangay'dan geldim ya buraya. Şangay'dan gelirken çok güzel bir şey oldu. Çok az kişiyle girdim. Muhteşem benim için. Çünkü diğer böyle bütün atıyorum Çin'den Tayland'a gidenler var, Paris'e gidenler var vesaire vesaire. Tokyo'ya gidenler var. 10 binlerce kişi var. Beni uluslararası değil, özel bir yere soktular. Hong Kong, işte bu kumarhane şehri neydi ya? İşte Hong Kong, orası ve Tayvan. Bu Hong Kong'la kumarhane merkezi olan yer tabii Çin'e ait ama kendi özerk yapıları var. Hatta bu iki şehre biz vizesiz girebiliyoruz. Çin'e vizeyle girebiliyoruz ama bu iki şehre vizesiz girebiliyoruz. Özerk yapıları var ama Çin'e bağlılar. Burada da Çin öyle diyor. Öyle bir şey yapmış. Sanki Çin'e bağlıymış gibi. Aslında realitede değil. Ama birçok ülkenin kağıt üzerinde öyle. Türkiye'nin kağıt üzerinde de öyle. Türkiye Tayvan'ı tanımıyor arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri de tanımıyor. Fransa da tanımıyor. İran da tanımıyor. Rusya da tanımıyor. 11 ülke harici hiç kimse tanımıyor. Çin Hong Kong gibi özel bir statüde olduğunu iddia ediyor ama realitede öyle değil. Yani de facto ve de jure tanınma deniyor buna. De jure tanıma resmen tanıyorsun. Yani Türkiye'nin Bulgaristan'ı, Yunanistan'ı, Azerbaycan'ı ya da Kosova'yı tanıması gibi hukuksal olarak tanıyorsun. De facto tanımı da Amerika'nın işte Tayvan'ı tanıması gibi. Pasaportunu tanıyor, her şeyini tanıyor, ticaret yapıyor ama kağıt üzerinde tanımıyor. Kağıt üzerinde özel bir statüsü var. Evet, burada askerler tam bayrağı değiştirecekler. Bir tören yapıyorlar. Askere bu kadar yaklaşmak da çok ilginç ha. Ne güzel bu ana denk geldim. Şansa bak. İyi ki geç kalmışız. Çok az insan var, çok ilginç.
Evet. Chiang Kai-shek'in anıt mezarı, mozolesi ve bayrağı indirdiler. Katlıyorlar. Çok az insan var ama. Dediğim gibi Çin'den sonra bana bu çok acayip geliyor. Evet, katladılar güzelce bayrağı. Törenle. Çok güzel beyaz elbiseleriyle. Evet, öyle durdular. Devam edelim biz. Tabii Tayvan'ın nüfusu 22-23 milyon ama kişi başına milli geliri de Türkiye'nin 2 katından daha fazla. Öyle bir zenginlik durumu var. Çocuklar Michael Jackson çalıyor. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.